Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır sizlere bilgilendirici video içerik üretmemiştim. Bugün sizi bilgilendirmek istiyorum. Filipinler'de evlilik nasıl gerçekleşiyor? Gerekli belgeler nedir? Yaklaşık ne kadar süre yeterlidir? Masrafımız ne olur? Gitmemiz gereken ofisler nerelere? Hangi belgelerin alınması zorunlu? Bu bilgileri size vereceğim. Öncelikle konuya başlamadan önce kanalımıza abone olur, içeriğimizi beğenirseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, size ayrıntılı bir şekilde yapmanız gerekenleri anlatacağım. Bu bilgiler bugün itibariyle güncel bilgiler. Bir sene sonra prosedür değişir bilemem. Filipinler doküman listesi veya işleyiş hakkında çok fazla güncelleme yapabiliyor. Bu yüzden devamlı araştırmak gerekiyor. Evet, şu an anlatacaklarım geçerli olan işleyişler. Konuya başlayalım. Türkiye'desiniz ve Filipinlere gelip evleneceksiniz. Öncelikle gelmeden önce getirmeniz gereken tek evrakı açıklıyorum. O da hepiniz için geçerli değil. Daha önce bir evlilik gerçekleştirdiyseniz mahkeme kararı, boşanma evrakınızı zaten UYAP sistemi üzerinden çıkarabiliyorsunuz. Çıktısını alın. Ama nasıl alacaksınız? İngilizce olmalı, fakat UYAP sistemi size İngilizce çevirili vermiyor. Ne yapacaksınız? Evrağı yazdırmadan önce otomatik çeviri yaparak İngilizceye çevirip yazdıracaksınız. Yani UYAP sisteminde değil, arama motorunda otomatik çeviri yapabiliyorsunuz ve bu evrağı yanınızda getirin arkadaşlar. Bu evrak Türkiye'de boşandığınızı kanıtlar belge olacak. Yalnız şöyle bir şey de söyleyeyim, bazen bir durum var ki bu evrağı sormuyorlar. Onu da neden sormadıklarını, hangi durumda sormadıklarını sonra anlatacağım. Ama siz garanti olsun diye muhakkak yanınızda getirin. Zaten ilk defa evlenecekler için Türkiye'den getireceğiniz hiçbir evrağınız yok. Pasaportunuza, kimliğinize gelmeniz yeterli. Bütün evrakları burada hallediyorsunuz. Evet, Filipinlere geldiniz. Şimdi sadece sizinle ilgili hazırlayacağınız, almanız gereken evrakları söyleyeceğim. Eşinizin, yani Filipinliler zaten kendi hazırlayacakları evrakları biliyorlar. Filipinler'deki Türk konsolosluğundan, internet sitesinden evlilik evrakları için randevu alıyorsunuz. Size zaten ertesi güne randevu tarihleri, saatlerini gösteriyor, seçiyorsunuz. Randevu aldığınız gün konsolosluğa gidiyorsunuz. Size konsolosluğun nasıl bir yerde olduğunu, nasıl gidildiğini kısaca gösteriyorum. Şimdi izleyin. Evet arkadaşlar, şimdi söylediğim gibi Türk konsolosluğuna gideceğim. Oraya da en yakın istasyon Ayala istasyonu. Bakalım şimdi Boni istasyonundan Ayala istasyonuna gidip oradan da yaklaşık 500 metre mesafesi varmış. Ayala Station'ın oradan. Konsolosluğun yeri de böyle paylaşmış olayım size yerini. Şimdi bakalım, metroya doğru gidiyoruz. Manila'da durum bu. Evet, Ayala istasyonuna gidelim bakalım. Daha sonrasında yaklaşık 500 metre yürüyeceğiz ya da taksiye bineceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Ayala Station'a geldim. Burası Ayala Station. Şimdi yukarıya doğru çıkalım bakalım. Yaklaşık Türk konsolosluğu buraya 500 metre diye gözüküyordu. Bakalım yürüyerek gidebilecek miyiz? Hep beraber izleyelim. Evet, burası Ayala istasyonundan çıktıktan sonraki alan. Görüyorsunuz, yazılışı da söylendiği gibi zaten Ayala. Buraya yakın olduğu görülüyor. Bakalım. AVM içinden çıktık. Haritaya bakmadan gidiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Önceden baktık. Mayra yeri bildiğini söyledi. Bakalım gidiyor muymuş, göreceğiz. Evet. Ayala istasyonundan çıktık.
Türk bayrağını gördük. Yeri bulduk ama gerçekten çok zordu. Bu arada ya bakın şöyle göstereyim. Girişi böyle. Burada yer. Evet arkadaşlar. Türk Konsolosluğu, Manila'daki Türk Konsolosluğu burası. Böyle gördüğünüz gibi kapı şurada. Tam vaktinde alıyorlar içeriye. 10 dakikamız var. Bize şimdiden bekletiyorlar. Tam 2'de alacağız dediler. Bakın burası. Yani bayrağımız bile gözükmüyor. Çiçeklerin arasında, ağaçların arasında. Gerçekten çok zor bulduk. Bilmiyorum niye böyle. Yani yolda bayağı bir sinirlendik yani. Çünkü hiç kimse tam cevap veremiyor. Bir de gerçekten fazla yürüdük sıcak altında. Bakalım. Evet. Buraya gidip kapıdaki görevliler Filipinli ama içeride Türk bir görevli arkadaş var. Size yardımcı olacak. Siz de evlilik için evraklar almaya geldiğinizi söylüyorsunuz. Size daha önce evlenip evlenmediğinizi soracak. Görevli eğer evlenip boşandıysanız vereceği birth sertifikanızda görevli arkadaş belirtiyor. Hangi tarihte evlenip boşandığınızı, tarihleriyle İngilizce belirttiği için sizden ekstra boşanma evraklarınızı talep etmeyebiliyorlar. Şöyle de bilgi vereyim. Eğer boşanmanız üzerinden 1 yıl geçmediyse evlenemezsiniz arkadaşlar. 1 yıl dolması gerekiyor. Görevli size 3 parça evrak veriyor. Bunlar birth sertifikası, ikamet bilgileri gibi bir belge, sizin hakkınızda nüfus müdürlüğü evrakı gibi bir belgeler. Bu belgeleri alıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra PSA web sitesi sayfasından randevu alıyorsunuz. Bu ofisler her yerde var. Genellikle AVM işlerinde oluyor. Randevu alırken size yakın ofisi seçersiniz. Randevu tarihi saatinde ofisine gidiyorsunuz. Senomar yani Certificate No Marriage. Yani bu evrak adı üstünde Filipinler'de daha önce evlilik yaptınız mı? Yani şu an Filipinler'de evli misiniz? Bunu sorgulayan bir evrak. Zaten Filipinler'de evliyseniz Senomar evrağı çıkmıyor. Yani size vermiyorlar bu evrağı. Bu sertifikayı alamadığınız için de evlilik işlemlerini gerçekleştiremiyorsunuz. Evet, şimdi Senomar belgesini aldınız. Fiyatı 200 peso arkadaşlar. Yaklaşık 120 TL. O da cepte. Onu da aldınız. Sizin evraklarınız bu kadar arkadaşlar. Şimdi yapılması gereken seminere katılmak. Seminerde evlilik hakkında ilişkiler nasıl olmalı? Saygı, sevgi, davranış. Bunlar hakkında sizlere eğitim veriliyor. Kısaca seminer nasıl yapılıyor izleyelim. Evet arkadaşlar, evlilik öncesi seminere katılacağınızı size daha önce söylemiştim. Şimdi seminerin olduğu yere geldik. Şöyle bir form dolduruyorsunuz. Application for Marriage lisans adı altında. Doldurup seminer yerine vereceğiz daha sonra. Şu an semineri bekliyoruz. Yukarı katta her yerde farklı yerde oluyor. Böyle bir alanda birazdan seminer başlayacak. Öncesinde form dolduruluyor. Daha sonrasında oturup dinleyeceğiz arkadaşlar. Bu seminer sonunda marriage sertifikasını alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, böyle geldiğinizde böyle bir form veriyorlar.
New Marriage Relationships adı altında böyle soruları olan kaç sayfa. Bunu dolduruyorsunuz seminerde. Evet. Size eğitimde 4 sayfalık İngilizce anket veriyorlar. Onu dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu ankette nasıl biri olduğunuzu resmen sorgulanmış oluyor. Verdiğiniz cevaplarla bunu sorgulamış oluyorlar aslında. Ama bir geçerli, bir negatif bir durum yok. Sadece anket. Eşinizle birlikte bu seminere katılıyorsunuz. Ve bu eğitim sonunda size sertifika veriyorlar. Evlilik için başvuruyu bu sertifika olmadan yapamıyorsunuz. Bu seminerler katılacağınız City Hall binalarında, yani belediye binalarında gerçekleşiyor. Ve katılacağınız City Hall binasında ayda 2 gün gerçekleşiyor. Yani genellikle 23'ü, 28'i, her ayın 23'ü ve 28'i bu seminerler gerçekleşiyor. Bu yüzden randevu almıyorsunuz. Sadece bu tarihlerde sabah 8.30'da başlıyor. Bazen 1'e kadar sürüyor. Bazen 2-3 saatte bitiyor. Sadece tarihlerini sorgulamanız yeterli. Çünkü seminer sonrası bu topladığınız bütün evrakları aynı gün ofislerine gidip teslim ediyorsunuz. Seminere katıldığınızı, seminerde imzaladığınız ve doldurduğunuz formlarda görülüyor. Evrakları teslim ederken size bir form daha orada veriyorlar. Application for Marriage lisans formu. Onu da orada doldurup eksiksiz teslim ediyorsunuz. Kontrol edip sizden evrakları alıyorlar ve elinize ödeme emri makbuzu veriyorlar. Git öde gel diyorlar. Marriage sertifikası için ödenecek bir tutar bu. 1600 peso arkadaşlar. 900 TL, 1000 TL diyelim. Bunu da ödedikten sonra ödeme makbuzunu evrakları teslim ettiğiniz memura veriyorsunuz. O da size şu tarihte gelin evrağı alın diyor. Bu evrağın alım süresi arkadaşlar yoğunluğa göre değişiyor. Eğer seminere katıldığınız yer kalabalık ise 15-20 kişi seminere sizinle katıldıysa bilin ki yaklaşık 2-3 hafta sonra size gelin evrağı alın diyecekler. Bazen kimse olmaz, az kişidir, sayı ertesi günü ya da aynı gün gelin alın diyebilirler. Tamamen yoğunluğa bağlıdır. Evet, bu evrağı aldınız. Bu evrak ile artık evlilik için tarih alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evlilik tarihinde City Hall binasında evlilik gerçekleşiyor. Karşılıklı birbirinize bakarak İngilizce size tekrarlanan cümleleri eşinize söylüyorsunuz. Ve eşiniz de size söylüyor.
ve evlilik memurun yardımıyla gerçekleşiyor. Evlendiniz. Şimdi yapmanız gerekenleri anlatıyorum arkadaşlar. Evlendikten sonra marriage sertifikası, eşinizin birth sertifikası, eşinizin senomer belgesini DFA ofisine götürerek apostilleştiriyorsunuz. Yani apostil, yani mühür basıyorlar ve evrak için, her evrak için 100 peso ödüyorsunuz. Yani bu evraklar Filipinler'de orijinal belge olduğunu kanıtlayan mühür ve bir bakıma noter gibi düşünün. Sonra bu evrakları Filipinler'deki Türk konsolosluğuna götürüyorsunuz. Bu evrakları götürmezseniz eşiniz ve siz Türkiye'de sistemlerde evli gözükemezsiniz. Aynı şekilde Filipinler sistemlerinde evli gözükmeniz için de senomer belgesini aldığınız aynı ofise, yani PCA ofisine gidip marriage record yaptırıyorsunuz. Aynı şekilde bunu yapmazsanız Filipinler sisteminde de evli gözükmezsiniz. Ne gibi sonuçlar doğurur onları size anlatayım. Mesela siz Filipinler'de oturma izni 13A'ya başvuracaksınız. 13A burada yabancılar evlendiği zaman başvurulan vize türüdür arkadaşlar. Oturma izni vize türüdür. 13A'ya başvuracaksınız. Eğer kayıt yaptırmazsanız oturum başvurusu yapamazsınız. Aynı şekilde Türk konsolosluğuna evrakları götürmezseniz Türkiye sisteminde evli gözükmediğiniz için Türkiye eşinize aile birleşim vizesi başvurusu yapamazsınız. Yani orada da kayıtlı evli gözükmeyeceğiniz için yine aynı şekilde aile birleşim vizesine başvuru yapamazsınız. Aile birleşim vizesi alamazsınız. Aile birleşim vizesi demişken o konuya da kısaca anlatayım size. En son yapacağınız işlemdir bu anlatacaklarım. Hepsini gerçekleştirmeden aile birleşim vizesine başvuramazsınız. Yani eşinizi Türkiye'ye götüremezsiniz. Sadece eşiniz turist vizesi başvurup gelebilir. Yani turist vizesiyle başvurup gelebilir. O da zor bir iş. Vize alması uzun sürer. Ta ki eşinizin Filipinler'de sigortalı işi yoksa zaten Türkiye vize vermez. Aile birleşim vizesi nasıl alınıyor? Arkadaşlar marriage sertifikası kopyası zaten ortak bir belge. İkinizin belgesi oluyor bu. Bunun dışında birth sertifikası kopyası eşinizin yine. Eşinizin senomer kopyası. Eşinizin Filipin pasaport kopyası. Sizin Türk pasaport kopyanız ve kimlik fotokopiniz. 2 adet 2x2 fotoğraf. Arka plan beyaz olacak. Bunu Filipinler'de çektirirsiniz. 10 dakikalık iş yani arkadaşlar. Bunun dışında $200 ücretle birlikte Makati'deki ofise gideceksiniz. Onun da adresini yazıyorum size alt tarafa. Evet, buraya teslim ettikten sonra 1 ile 4 hafta içinde eşinizin vizesi ulaşacaktır. Evet arkadaşlar, bazı sorulan sorular var. Onları kısaca cevaplayacağım. Bir arkadaşımız sormuş, evlendikten hemen sonra Filipinler'de oturuma başvurabilir miyim? Hemen başvuramazsınız çünkü evlilik sonrası PCA ofisi, yani senomer aldığınız ofise gidip tekrar evlilik kaydı yaptırıyorsunuz ya, o kayıt sistemde gözükme süresi 2 ay diyorlar. Yani 2 ay sonrasında 13A oturum vizesine başvurabilirsiniz. Tabi oturma vizesine, oturum iznine başvurdun hemen oturuma aldın diye bir şey yok. İlk 1 sene geçici ikamet veriliyor. 2. yıl bir problem yoksa kalıcı oturum veriliyor. 2. yıl dolduğunda oturma tam anlamıyla hak kazanmış oluyorsunuz. Oraya gelsem 1 ay yeterli mi evlilik işlemleri için demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar buradaki işlemler hiç belli olmuyor. Siz strese girmemek için 1,5 ay diye gelin. 3 haftada biterse sevinirsiniz. 1 aya şartlarsanız yetişmezse strese girersiniz. Bu konuyu da böyle düşünün. Evleneceğim kişiyi Türkiye'ye götürüp evlenemez mi? Evlenirsiniz ama burada yapacağım işlem sayısına göre Türkiye'de en az 3 ile çarpılır işlemi. Yani Türkiye'de tercümana ihtiyacın olacak, çeviriler şart, evraklarda istenilen evrak sayısı fazla. Çünkü çeviriler neden şart? Çünkü eşinizin zaten bütün evrakları İngilizce. Bunları Türkçe'ye çevrilmesi istenecek. Daha fazla masrafınız olacak. Bir de evleneceğin kişi Filipinler'de sigortalı çalışmıyorsa vize almanız imkansız. Yani Filipinler'de daha kolay bu işler. Hiç tavsiye etmiyorum yani Türkiye'de gidip evlenmenizi. Çok zora sokarsınız işinizi.
Senomar sadece benim için mi alınacak? Randevu alıyor muyuz? Size bu videomda sadece sizin, yani Türklerin alması gereken evrakları sıraladım, anlattım. Ama aynı şekilde evet, eşiniz de Senomar belgesi çıkarıyor. Çünkü belki daha önce evlilik yaptı ve sizden saklıyor olabilir. Bu evrak iki tarafı da bekar olduğunu kanıtlıyor aslında. Zaten bu evrak olmadan evlilik gerçekleşmez. Diğer sorunuz da evet, randevu online PCA sitesinden alıyorsunuz. Zaten erken saat ise aynı gün değilse ertesi gün randevu veriyor. Kilisede evlenemez miyim? Kilisede evlenebilmeniz için aynı dinden olmanız gerekiyor. Minimum kilisede evlilik masrafını 300.000 pezoyu bulur arkadaşlar. Hiç tavsiye etmem, hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, yine sormak istediğiniz, kafanıza takılan sorular var ise bu videonun yorumlar kısmına yazın, yardımcı olmaya çalışırım. Size ayrıntılı şekilde Filipinler'de evlilik süreçlerini anlattım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeni evlilik düşünenlere şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.